Merhabalar dostlar, ben Arşki Modding TR'den Kerem. Bugün sizlere Project Alpha mod için tasarladığımız World War 2 senaryosunun tanıtımını yapacağım. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar açıklamadan Discord grubumuza katılabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine aynı şekilde açıklamadaki linkten Bino Games sitesinden bizlere bağışta bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ana menüde gördüğünüz üzere abi güzel bir user interface tasarlamaya çalıştık. Tabii şu anda geliştirme aşamasında bunu daha da güzelleştireceğiz. Burada gördüğünüz üzere abi Warspark yazıyor. Çünkü biz önce bu user interface'i yani bu kullanıcı arayüzünü Warspark modu için tasarlamıştık. Fakat sonrasında baktık ki güzel bir arayüz oldu. Böyle Hoi 4'e çalan bir arayüz oldu. Biz de bunu Project Alpha modunda kullanmaya karar verdik. Şimdi bu Warspark logosunun yerine Project Alpha özel bir senaryo, özür dilerim logo yapılıp buraya konulacak. Şimdi hemen bir senaryo tanıtımına geçelim. Oyunlar diyelim, yeni oyun diyelim. En başta gördüğünüz gibi abi test senaryosu açılıyor. O test senaryosunu sileceğiz, merak etmeyin, mod çıktığında o olmayacak. Şu anda gördüğünüz üzere abi 4 tane senaryoyu bitirdik. Bir tane senaryonun yapımı da şu anda devam ediyor. Bitirdiğimiz senaryolar Modern Dünya, 1989, 2. Dünya Savaşı ve 1. Dünya Savaşı senaryoları. Şu anda üzerinde çalıştığımız mod ise, hatta 2 tane senaryo üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi 1949 yılında başlayan Soğuk Savaş yani Cold War senaryosu. Bir diğeri de 7 yıl savaşları senaryosu. 1756 yılında başlıyor 7 yıl savaşları senaryosunda. Şu anda o ikisinin üzerinde de çalışıyoruz. Bu arada abi moda da bir launcher yaptık. Gayet güzel, şık bir launcher oldu. Launcher'in resimlerine de yine açıklamada vereceğim. Twitter sayfamızdan ulaşabilir ya da Project Alpha modun ageofcivilizationsgame.com forumundaki tanıtım konusuna giderek oradan da resimlere ulaşabilirsiniz abi. Şimdi biz tanıtımımıza geçelim. Bir dahaki videoda da yüksek ihtimalle 1. Dünya Savaşı senaryosunu tanıtırım. 1. Dünya Savaşı senaryosunda hatalar olabilir. Onu tanıttığımda da açıklamadan hataları yazmayı unutmayın abi. Hatta şu küçük resimden şu anda da görebiliyorsanız bir hata, yine bana belirtmeyi unutmayın hataları. Şimdi hemen bir World War 2 diyelim, senaryo yükle diyelim. Senaryo açılsın. Warspark modunda da bu arada hızla devam ediyoruz. Yaklaşık 250 tane eyaleti tamamladık. Çok yakın bir zamanda Beta V1'e çıkaracağız ama öncelikle hedefimiz Project Alpha. Bu ayın sonuna kadar Project Alpha modunda çıkarmaya çalışacağız. Kullanımıza sunmaya çalışacağız. Bir sıkıntı çıkmadığı takdirde yüksek ihtimalle bu ayın sonuna kadar Project Alpha modu da çıkacaktır. Evet, şimdi senaryoda şöyle bir yüklensin. Evet, yani aslında gösterecek fazla bir şey yok abi. Ben sadece aslında haritayı görmeniz açısından bir senaryo tanıtımı yapıyorum. Yoksa sınırlar vesaire bildiğimiz dünya haritasındaki World War 2 senaryosuyla hemen hemen, hatta tamamen aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bazıları soruyor şu Fas'ta ve İtalya'da beyaz topraklar var diye. Bunlar abi bak, şurada gördüğünüz üzere şurada küçük bir toprak görünüyor. O küçük toprak aslında bu toprak. Ama scale'ı bozuk olduğu için böyle çıkmış. Yani şimdi scale nedir abi? Scale şu ölçek dediğimiz olaydır. Yani şurada gördüğünüz abi çarpı 1, çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 ve çarpı 7 şeklinde. Tabii Project Alpha modda ben çarpı 5 scale'de oynamanızı öneririm. Şimdi bu scale'larda sorun çıkınca abi böyle ufak hatalar meydana gelebiliyor, buradaki FAS'taki gibi. Fakat bunlar düzeltilemeyecek hatalar değil. Bunları Map-Editor'dan rahatlıkla düzeltebiliriz. Şu anda birazcık başımız sıkışık olduğu için zaman bulamıyoruz. En yakın zamanda düzelteceğiz abi. Aynı şekilde burayı da. Bunları en kısa zamanda düzelteceğiz, merak etmeyin. Şimdi şöyle bir uzaklaştırayım. Şimdi öncelikle Avrupa'yı şöyle bir göstereyim abi. Gördüğünüz üzere bildiğimiz 2. Dünya Savaşı haritası. Hani anlatacak fazla bir şey bulamıyorum aslına bakarsanız. Diplomasiyi göstereyim. Nazi Almanyası İtalyanlar ile müttefiklik halinde ve Polonya ile 8 turluk bir saldırmazlık paktı mevcut. Aynı şekilde Fransa'da burada Birleşik Krallık, Britanya Hindistanı ve British Malaya ile ittifak halinde ve Britanya Hindistanı ile ve Birleşik Krallık'la ilişkileri +100, yani dostlar. İkinci Dünya Savaşı'na katılmayan devletlerin diplomasileriyle fazla oynamadık. Onun haricinde İtalya'da aynı şekilde Japonya ve Nazi Almanyası ile müttefik. Yine aynı şekilde Nazi Almanyası da İtalya ve Japonya ile müttefik. Yani taraflara şöyle bir bakacak olursak abi, İtalya, Japonya, Nazi Almanyası ve Fransa, Birleşik Krallık, Britanya, Hindistan'ı taraflar, bunlar bildiğimiz 2. Dünya Savaşı senaryosu. Afrika'yı şöyle bir gösterecek olursak abi, bildiğimiz yine politik haritaya bir geçelim. Bildiğimiz Birleşik Krallık, Fransız, Belçika, kısaca
Avrupa devletleri arasında sömürülen klasik bir İkinci Dünya Savaşı Afrikası. Yani bir hata olduğunu ben düşünmüyorum çünkü tıpatıp aynısını yapmak için bayağı bir emek verdim buna, bayağı bir uğraştım. Eğer siz burada bir hata görebiliyorsunuz abi, bana yorumlardan belirtmeyi unutmayın, hemen düzeltirim. Ve tabii ki adaları da es geçmedik. Şurada gördüğünüz ufak ufak küçük küçük adalar, hepsini gerekli devletlere verdik. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda yine aynı şekilde Yeni Zelanda. Burada şu Papua Yeni Gine toprakları Avustralya'nın hakimiyetinde, İkinci Dünya Savaşı senaryosunda. Yine Endonezya topraklarında Hollanda Doğu Hint adaları mevcut ve hemen burada da British Malaya var. Çin'de zaten bildiğimiz üzere abi bu devletler, Sincar Uygur Özerk Bölgesi, Şibey Sanma, Çin Cumhuriyeti, bildiğimiz komünist olan Çin, Şansi, Moğol Özerk Hükümeti, Moğolistan, şurada bir Tıva Halk Cumhuriyeti var, Yunan, yine burada Vietnam topraklarında Fransa'nın hakimiyeti mevcut. Britanya Hindistan yine aynı şekilde bildiğimiz gibi. Yani topraklarda aslında fazla, yine videonun başından beri söylediğim gibi, gösterecek fazla bir şey yok. Manchukuo'da Kore Japonya'nın hakimiyetinde, yine aynı şekilde burada ve burada da 2 tane Japonya toprağı mevcut. Hani şimdi haritada ilginç olan şey şudur ki abi, Sovyetler Birliği'nde toplam 1641 tane eyalet var. Şimdi çoğu kişi diyecek ki abi Sovyetler Birliği OP olacak. Yani OP ne demek abi? Oyun üstü. Oyun üstü demek OP. Şimdi OP olmayacak. Şimdi bakın, Sovyetlerin 1600 tane toprağı var, doğrudur. Ama bunların en az bir 800-900 tanesi şu doğu toprakları abi. Ya da Sibirya'daki topraklar. Bildiğimiz üzere yani. Bunlar nüfusu düşük topraklar olacak. Yani şuranın nüfusu Sovyetler Birliği'nin gücüne hiçbir etki etmeyecek abi. O yüzden hiçbir ülke OP olmayacak, merak etmeyin. Biz güç dengelerini gayet güzel bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Güç dengeleri çok bozuk olmayacak yani. Onun dışında abi Fransa'yı şöyle bir gösterelim. 890 tane eyaleti bulunuyor Fransa'nın da. Nazi Almanya'sında 183 adet eyalet bulunuyor. Birleşik Krallık'ta 732 tane eyalet bulunuyor. Şimdi yine yorumlarda yüksek ihtimalle gelecek ya da Discord'dan vesaire yazacaklar. Fransa ve Birleşik Krallık aşırı OP olmayacakmış. Şimdi bildiğiniz üzere abi Afrika zaten büyük bir çoğunluğu çöl olan bir kıta. Dolayısıyla abi biz sadece şu kuzey şeritleri, gördüğünüz bu Libya'nın kuzeyi, Trablus tarafları, işte bu İskenderiye tarafları, bu Cezayir'in kuzeyi, Fas'ın kuzeyi vesaire hariç Afrika'nın geri kalan hemen hemen bütün topraklarını düşük nüfuslu, düşük ticaret hacimli yapacağız bu Afrika'nın geri kalan çöl topraklarını. Sadece Kuzey Afrika'da bulunan toprakların nüfusları ve ticaretleri, ekonomileri özür dilerim, Afrika'nın ortalarında bulunan vesaire diğer topraklara göre biraz daha fazla olacak. Yani bu Trablus tarafındaki, İskenderiye tarafındaki topraklar Afrika'nın, Orta Afrika topraklarına göre daha zengin olacak. Bu yüzden abi, yani şu Fransa'nın şurada bir toprağının olması, işte burada bir toprağının olması çok önemli değil. Yani bu topraklar gücüne fazla etki etmeyecek. Aşırı düşük yapacağız. Belki bu senaryodan senaryoya değişebilecek bir sistemde yapabiliriz. Öyle bir sistem bulabilirsek belki, ama mesela Modern World senaryosunda World War II senaryosuna göre biraz daha fazla nüfus koyarız falan. Afrika ülkelerinin çok güçsüz olmaması açısından, ama şöyle bir düşününce abi, yani günümüzde de Afrika ülkeleri çok güçsüz. Hani herhangi bir askeri güçleri falan filan yok. Olsa da çok az. O yüzden abi aslında tek nüfus gayet iyi. Zaten modern dünya senaryosunda da son derece güçsüz olmalılar bence. Şimdi senaryoda başka tanıtacağım bir şey kaldı mı? Ben burada aslında senaryodan çok haritayı tanıtmak için girdim bu videoya. Şimdi şöyle bir bakalım yine ülkeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela abi 1126 eyalet var. Yani şimdi şöyle bir haritanın büyüklüğünü ölçmek, tartmak istersek abi, hani ne kadar büyük olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Nedeni de şu ki oyunun normal haritasında direkt bütün dünyada, şöyle bütün dünyada 4269 eyalet var. Bizim 2. Dünya Savaşı Sovyetlerinde, sadece 2. Dünya Savaşı'nın Sovyetlerinde 1641 tane eyalet var. Ya zaten hani böyle bir ülkenin sayısıyla haritanın büyüklüğünü belirtmek de gereksiz geliyor. Çünkü haritanın direkt bütün eyaletlerinin toplamı zaten 13.000 eyalet. Yani gayet fazla bir sayı, gayet fazla bir rakam. Bu yüzden abi ben modun gayet güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi geçen videoda da yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. Project Alpha'da çoğu kişi yavaş tur geçme sıkıntısının olacağını söylüyor.
Şimdi ben yine bu videodan da belirtmek istiyorum. Açıklamadan da isterseniz linki veririm. Benim bir yavaş tur geçiş sorununu çözme videom var. Bu videodaki yöntemi kullanarak yavaş tur geçme sorununu rahatlıkla çözebilirsiniz abi. Yapmanız gereken tek şey alt taba aynı anda basıp masa üstünde döneceksiniz. Arkada Age of Civilization 2 açıkken ve şu altta durum çubuğu var abi. Başlat tuşun vesaire oldu. Oraya sağ tıklayacaksınız. Görev yöneticisini açacaksınız. Üstteki seçeneklerden ayrıntılara girip Java'yı bulacaksınız. Sağ tıklayıp öncelik ayarla bölümünden gerçek zamanda yüksek ya da normalden yüksek seçeneklerinden birini seçeceksiniz. Böylece tur geçiş hızınız en azından eski haline göre bir nebze olsun hızlanacaktır. Hatta bayağı bir etki ettiğini bile gördüm ben. Zaten bu farkı aynı yine o videoda da göstermiştim. Tur geçişlerindeki saniyelerde bayağı bir fark oluyordu. O zaman abi şimdi videoyu da burada bitirelim artık. Diplomasiyi gösterdik. Harita ile ilgili bilgileri verdik. Evet. Gösterecek fazla bir şey kalmadı. Çin'de de bu arada yaklaşık 650 tane eyalet var abi. Yani bütün Çin'de. Moğolistan'ı da alırsan bir 700-750 tane var. Her neyse abi videoyu artık burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. İhmal etmeyin. Videonun başında da söylediğim gibi açıklamadan Discord grubumuza katılabilirsiniz. Yine aynı şekilde Bino Games sitesinden bizlere başta bulunabilirsiniz. Yine açıklamadaki linkten Twitter sayfamızı da takip edebilirsiniz. Oradan da modla ilgili duyuruları yapıyoruz ve yine açıklamada vereceğim linkten Age of Civilizations Game.com forumundaki Project Alpha mod tanıtım konusunu takip edebilirsiniz. Yine Project Alpha ile ilgili gelişmelerin resimlerini de oradan paylaşıyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.